Sevgili dostum, bu videoda duyacakların alıştığım burç yorumlarından çok farklı. Çünkü burada gezegen, harita ya da klasik astroloji yok. Burada evcet ilmi var. İsimlerin, harflerin ve kader titreşiminin dili var. Türkiye'de ilk kez burç yorumlarını tamamen ebced bakımıyla ele alıyoruz. Kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu. Yorum değil, mana anlatıyoruz. Tahmin değil, işaret konuşuyoruz. Bu çalışmaları yaparken hiçbir maddi beklentiyle hareket etmiyoruz. Amacımız tek. Kadim bir ilim olan ebcedi doğru şekilde tanıtmak ve insanın kendi kader kodunu fark etmesine vesile olmak. Eğer anlatılanlar sende bir yere dokunuyorsa, kalbinde bir kıpırtı oluşturuyorsa lütfen videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlarda mutlaka bir not bırak, sesini bırak veya bir yazı bırak. Çünkü sen yazdıkça bu ilim daha çok kişiye ulaşıyor. Şimdi Ebced'in burcuna fısıldadıklarına birlikte bakalım. Şubat ayı Yengeç burcu. Ebced hesabı, ruhsal kodlar, kader akışı. Yengeç burcu için Şubat ayının kadersel havasına baktık Ebced'de. Sevgili Yengeç burcu dostum, kardeşim, Şubat ayı senin için duyguların derinleştiği, kalbinin daha çok konuştuğu bir ay olacak. Yengeç burcu normalde hisseder, susar, içine atar. Ama bu ay öyle olmuyor. Şubat ayında kader sana diyor ki artık içindekini saklama. Bu ay geçmiş anılar, eski kırgınlıklar, aileyle ilgili duygular çok belirgin olacak. Bu seni zayıflatmak için değil sevgili kardeşim. Temizlemek için geliyor bunlar. Yengeç burcu Şubat ayında neden geçmişe takılıyor? Bak dostum, bu ay birçok Yengeç burcu şunu hissedebilir. Geçmiş yine karşıma çıkıyor. Geriye gidiş değil, şanssızlık değil. Kapanmamış duyguların kapanma isteğinden dolayı bu. Şubat ayında Yengeç burcu eski bir konuşmayı hatırlayabilir. Yarım kalmış bir ilişkiyi düşünebilir. Aileden biriyle yaşanan kırgınlığı tekrar hissedebilir. Burada mesaj şu. Hisset ama takılı kalma o konulara. Ebced mesajımız da var. Ebced titreşiminize de baktık. Bu ayın Yengeç burcu için Şubat ayının ebced mesajı, geçmişi affetmeyen geleceği taşıyamaz diyor. Bu ay Yengeç burcunda çalışan ebced titreşimleri şöyle. 73 duygusal arınmanız için. 101 kalp temizliğiniz için. 114 aile karması çözümü için. Bu sizin ebced'de çıkan titreşimleriniz. Bu titreşimler Yengeç burcunun kalp yükünü, duygusal bağlarını, aileyle olan görünmez iplerini dengelemeye çalışıyor olacak. Evet, aile, anne baba kardeşler. O konuya da baktık ebced'de. Şubat ayında Yengeç burcu için aile her şeyden önde. Bu ay anneyle ilgili bir konu öne çıkabilir. Bu sağlık da olabilir, başka şey de olabilir. Baba tarafıyla bir mesele konuşulabilir. Tartışmadan güzel güzel. Kardeşlerle duygusal bir diyalog yaşanabilir. Bir üzüntüyü beraber yaşayabilirsiniz. Yengeç burcu genelde boş ver der. Ama içi boş vermez. Ben bilmez miyim Yengeç burcunu? Benim sana tavsiyem duygunu bastırma. Kırmadan anlat. Ve size aile içi huzur için esmalar hazırladım sevgili Yengeç burcu. Ya Vedüt sevgi için, Ya Rahim şefkat için. Günde 11 veya 21 defa. Bunu sabah öğle akşam. Ve canlarımızın kıymetlisi çocuklarla ilgili ebced'e baktık. Yengeç burcu ebeveynler için bu ay çocuklar daha hassas, daha alıngan, daha ilgi isteyen bir ruh halinde olabilirler. Özellikle anne çocuk bağı, güven ihtiyacı çok artıyor. Yani anne ile çocuğun anneye güvenme
yakınlaşması bu ay çok artıyor. Bu ay çocuklara dinliyorum demek, yanındayım hissettirmek çok kıymetli olacak. Çocuklar için esma hazırladım. Ya Hafiz korunmaları için, Ya Latif yumuşaklık için. Bu Ya Latif'i o biraz yaramaz olan, yerinde duramayan çocuklarınıza okuyabilirsiniz. Yani zikredebilirsiniz sabah öğle akşam. Yüzlerine karşı da onları anlamadan hu diyebilirsiniz okuduktan sonra. Onlara iyi gelecek. Ay sonuna yakın bana yazın ve birçok çocuğa da bunu veriyoruz. Evet, iş, para, kariyer. Ebced'de baktık. İlk konumuz iş arayan yengeçler, yengeç burçları. Şubat ayı iş arayan yengeç burçları için duygusal, dalgalı ama umutlu bir ay olacak. Bu ay eski bir tanıdık, aile bağlantılı bir fırsat ön plana çıkabilir. Yani biraz torpil işleyebilir. Ayın son haftası daha bereketli olacak iş bulmada ve bazı referanslar kullanacaksınız iş bulmada. Bir kısmınız da yurt dışı gözüküyor veya başka bir şehir gözüküyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. İş nerede bulursanız orası, karnınız doyuyorsa orası sizin vatanınızdır. Evet, iş için esmalar hazırladık. Ya Fettah, Ya Rezzak, iş bulmanız için. Bunların her birini 99 kere sabah öğle akşam zikredin ve arkasından da iş için Allah'a yalvarın. İş kurmak, ortaklık düşünen yengeçlere de baktık Ebced'de. Yengeç burcu bu ay güven arar. Sağlam zemin ister. Ama dikkat, sadece kalbine güvenme. Detaylara da bak. Eğer ortaklık da varsa duygusal bağ, iş dengesi korunmalı. Yani ortaklık yapıyorsanız onu resmiyete dökeceksiniz. Söz de olmaz. Çünkü ileride bazı problemler olur. Sonra bütün yükü siz almayın. Ortağınızla paylaşın. Ve bu ay kalbinize, hislerinize güvenin. Yeni bir iş yeri açmak istiyorsanız bakın kaç aydır, 3-4 aydır size önermiyordum. İş yeri açmayın, sırası değil, işte kötü diye. Bu ay özellikle açabilirsiniz ama fazla da açılmayın tabii. İş yerini açın, ufak ufak iş yapmaya başlayın. Bu olumlu çıktı çünkü Ebced'de. Size esma da hazırladım. Ya Hakim, bunu 100 kere iş dengesini korumak için zikredin. Ve işveren yengeç burçları için Ebced'e baktım. Çalışanlara karşı fazla fedakar olabilirsin. Herkesi korumaya çalışabilirsin. Ama bu ay dersin şu: herkesin yükünü alma, sınır koy. Aksi halde sen tükenirsin. İşlerinde aksar. Çalışan işçi yengeç burçları. Eğer bir yerde çalışıyorsan iş ortamındaki duygular seni etkileyebilir. Küçük sözler büyüyebilir. Hiç kimsenin etlisine, sütlüsüne karışma. İşine git gel. Bu ay her şeyi kişisel alma. İş, duygu ayrımını koru. Bakın özellikle söylüyorum size. İşte bazı patavatsızlıklar olacak. Siz bunların arasına girmeyin. Hiçbir konuya girmeyin bu ay. Evden işe, işten eve. Yorumlarda dahi bulunmayın. Bir şey biliyorum ki size söylüyorum sevgili kardeşlerim. Sizin için de Ya Hafiz esmasını hazırladım. İş yerinde korunmanız için, korunmaya ihtiyacınız var bu ay. Evet, aşk, evlilik, aile içi huzura. Evli yengeç burçları. Şubat ayında duygusal iniş çıkış yaşayabilirsiniz. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Ama bu ay konuşarak iyileşme, sarılarak çözme ayı. Şimdi size bir esma vermeden önce bir önerim olacak. Bunun da sebebi var tabii. Akşamleyin işten geldiğinizde veya eşiniz işten geldiğinde yemeğinizi yiyin. Televizyonun başına geçmeden evvel, bunu haftada 3 gün yapın. Eşinizin
Elinden tutun, dışarıya yürüyüşe çıkın. Bakın, elinden tutun diyorum, koluna girin demiyorum. Muhakkak elinizden tutmanız şart. 2-3 kilometre yürüyüşe çıkın. Yağmur da yağıyorsa şemsiye alın, öyle çıkın. Onu muhakkak yürüyüş yapın. Ve yürürken de evdeki bazı sorunları, bazı problemleri hoş dille birbirinize anlatın. Egonuzu yükseltmeyin ama. Sesinizi yükseltmeyin. Hemen kavgaya dökmeyin. Yani sakin, sessiz, sevecen olun. Sizden haftada 3 gün bunu rica ediyorum. 3 gün böyle el ele tutuşarak 2-3 kilometre yürüyün. Sonra yürüyerek dönün hızlı hızlı böyle. Sonra gelin oturun evde. Bakın, çok şeyin değiştiğini fark edeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bazı anlaşmazlıkların aydınlığa çıktığını göreceksiniz. Üstesinden geldiğini göreceksiniz. Maddi sıkıntısı olanlar dahi bunu yapsın. Ailede maddi sıkıntı varsa, borç harç varsa beyninizi toparlarsınız. Bakın, bir şeyler gördüm. Bu ay bunu yapın. Evliliğinizde bazı şeyler düzelecek. Şimdi size ait çıkardığım esmaları söyleyebilirim. Ya selam, ya vedüt. Bunları sabah öğle akşam karı koca veya sevgililer zikretsinler. 100'er kere, yani günde 300 kere oluyor. Ve ayın 15'inden sonra da bazı şeylerin değiştiğini bana yazın. Bu esmaların ardından da dua edin. Evinizin huzuru için, birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik için. Ve eşiniz bunu dinlemiyorsa da eşinize anlatın. Orhan hocam bunu söyledi, böyle yapacağız diye. Ağırlığınızı da koyun, el ele tutuşun, akşamları yürüyüşe çıkacaksınız. Evet, bekarlar, her yaş bekarlar için Ebced'e baktım. Bekar yengeç burcu dostum bu ay geçmişten beri kapıya çalabilir. Hiç onaylamıyorum geçmişten gelenleri. Şu olabilir. Geçmişten bakıştığınız, bazı girişimlerde bulunduğunuz ama onu gerçekleştiremediğiniz kişiler olabilir. Böyle çok kişi karşılaşıyorlar. Bir bakıyorsun ki evlenmişler, bir bakıyorsun sevgili olmuşlar. Duygularını açabiliyorlar. Hatta bu ay duygunuzu açmak istediğiniz kişiyi açın. Kimliğiniz ne olursa olsun açılın. Ben sizden hoşlanıyorum deyin. Ve o eski gelen kişi için acaba sorusu artabilir. Acaba değil, net ol. Geçmişle ilgili hiçbir beraberlik kabul etme. Ama dikkat. Aynı acıyı getiriyorsa yanında bile kalma. Yeni tanışmalar kapında kardeşim. Daha sakin, daha güvenli, daha yavaş ilerler ama sonu güzel bitecek olan bir beraberlik kapında. Ve birçok bekarın da Ebced'de baktım, yıldızı düşük. Yani enerjisi düşük. Kendi kendilerinin enerjilerini olumsuz düşünceler yüzünden, olumsuz konuşmaları yüzünden kendi kısmetlerini kapatmışlar. Enerjilerini yükseltmeleri lazım. Yıldızının yükselmesi lazım. Evet, bekarlar için esma hazırladım. Ya nasip, ya cami. Bunu 100'er kere sabah öğle akşam zikrediyorsunuz. Arkasından da dua ediyorsun. Allah'ım hayırlı kısmetler ver. Hayırlı evlilik yapayım diye. Ve bu ayki rüyalarınız nasıl olacak? Ebced'de baktık. Yengeç burcu bu ay su temalı rüyalar görebilir, suyla ilgili. Aileyle ilgili sahneler olabilir. Gece duygusallığı yaşanabilir bu ay. Bu rüyalar korku değil, temizlik için. Bu duygusallık temizlik için, ruhunuzu temizlemek için. Size bazı duygusal kimliğinizi hatırlatmak için bu rüyaları göreceksiniz. Yatmadan önce ya Nur 7 kere, ya Rahim 11 kere
okumanızı tavsiye ediyorum bu esmaları sevgili dostlarım. Sevgili Yengeç Burcu dostum, Şubat ayı sana şunu öğretiyor. Kalbin temizse kaderin de temizlenir. Bu ay duygunu bastırma, kendini suçlama, geçmişi bırak artık. Mart ayı seni ileri taşır, Şubat ayı ise kalbi hafifletir. Yani Şubat ayında kalbini hafiflettir, Mart ayı seni ileriye taşıyacak zaten. Sevgili dostum, bu videoda anlatılanlar bir kehanet değil, bir hatırlatmaydı. Ebced size şunu söylüyor. Kader sabit değildir. Farkındalıkla yön değiştirir. İsimler konuşur, harfler işaret eder. Ama adımı atan yine sensin. Bende neye dokundu? Ne hissettirdi? Ne fark ettim? Bunları yazman bu yolculuğu büyütüyor. Videoyu beğenmen ve kanala abone olman sadece bir destek değil sevgili kardeşim. Aynı zamanda bu ilmin daha çok insana ulaşması için bir kapı açmak demektir. Allah izin verdikçe Ebced'de burçları, esmalarla kader titreşimlerini aynı sadelik ve samimiyetle anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kalbin açık, yolun hayırlı olsun.